Sizce de dünya artık daha hızlı dönüyormuş, zaman gerçek anlamda su gibi akıp geçiyormuş gibi gelmiyor mu? Dünya artık sadece dönmüyor, sanki bizi de peşinde sürüklüyor. Bildirimler, işler, borçlar, yetişmeyen günler, açılmamış mesajlar, hazırlanılan sınavlar, kazanmak zorundaymışız gibi hissettirilen yarışlar, izlenecekler listesi, okunacak kitaplar, oynanacak oyunlar, görülmesi gereken filmler. Her şey bir yere yetişmemiz gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Daha hızlı okumalıyız, daha çok izlemeliyiz, daha fazla üretmeliyiz, daha yüksek not almalıyız, daha iyi bir işe girmeliyiz, daha iyi bir lise kazanmalıyız, daha iyi bir üniversite kazanmalıyız, daha erken kalkmalı, daha geç yorulmalı, daha az şikayet etmeliyiz. Ama insan makine değildir. Kalbin de bir işlemci gibi sonsuza kadar ısınmadan çalışamaz. Zihin de sürekli açık kalan bir ekran gibi bir noktadan sonra yanmaya başlar. Ruh, her gün aynı hızla koşmaya zorlanırsa bir süre sonra nereye gittiğini unutabilir. Bu yüzden bugün büyük savaşlardan, rekabetten, hırstan, dünyayı kurtarmaktan ya da herkesten güçlü olmaktan konuşmayacağız. Bugün biraz yavaşlayacağız, bir çiftlikte toprağı sulayacağız, bir kitabın içinde çağımızın yorgunluğuna bakacağız, Tokyo'da sıradan bir adamın günlerine eşlik edeceğiz, kısa bir yürüyüşe çıkacağız ve doğanın fısıltılarını dinleyen bir anime ile kapanış yapacağız. Çünkü her eser bizi sarmak zorunda değil. Kimi zaman en iyi gelen hikaye bize şunu hatırlatır. Hayata yetişmek zorunda değilsin. Önce hayatta kal. Sonra yavaşça nefes al. Biz de bu kanalda dünyanın hızında parçalanmadan yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Eğer bu yolculuğa eşlik etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi biraz yavaşlayalım. Stardew Valley ilk başta çok basit gibi görünür. Eski bir çiftlik, birkaç tohum, küçük bir kasaba, mevsimler, balık tutma, madene inme, komşularla konuşma. Ama oyunun asıl gücü bütün bunları büyük bir maceraya çevirmemesinde saklı. Burada dünya senden kahraman olmanı istemez. Kimse gelip seçilmiş kişi sensin demez. Bir ejderhayı öldürmen, bir krallığı kurtarman, büyük bir komployu çözmen gerekmez. Sadece sabah uyanırsın, toprağı sularsın, ekinlere bakarsın, kasabaya inersin, birine hediye verirsin, akşam olduğunda eve dönersin. Ve tuhaf bir şekilde bu tekrar insanı yormaz. Aksine gerçek hayatın yorucu tekrarlarına karşı küçük bir sığınak gibi çalışır. Çünkü Stardew Valley'de tekrar tükeniş değil, iyileşme anlamına gelir. Gerçek hayatta aynı günleri yaşamak bazen boğucu olabilir. Aynı alarm, aynı yol, aynı iş, aynı kaygı. Ama oyunda aynı döngü başka bir şeye dönüşür. Her sabah küçük de olsa bir gelişme vardır. Dün ektiğin tohum bugün filizlenir. Geçen hafta tanımadığın biri bugün seni adınla çağırır. Eski ve dağınık bir yer zamanla sana ait bir hayata dönüşür. Stardew Valley'nin en güzel tarafı şudur. Sana acele etmediğinde de bir şeylerin büyüyebileceğini gösterir. Hayatta her şeyi zorlayarak, hızlandırarak, kontrol ederek kazanamayız. Toprak bile kendi zamanını ister. Bir tohumu sabaha kadar başında bekleyerek büyütemezsin. Suyunu verirsin, ışığını alır, mevsimini bekler. İnsan da biraz böyledir. Kendimize sürekli daha hızlı toparlan, daha çabuk güçlen, daha fazla kazan, daha iyi ol diyoruz. Ama bazen insanın ihtiyacı olan şey büyük bir değişim değil, küçük bir düzen kurmaktır. Bir bardak kahve, temizlenmiş bir masa, sulanan bir çiçek, yarım saatlik sessizlik ve belki de dijital bir çiftlikte büyüyen birkaç çilek. Stardew Valley bize büyük laflar etmeden şunu söyler. İyileşmek de bir emektir ve emek her zaman gürültülü olmak zorunda değildir. Stardew Valley bize yavaşlamanın nasıl hissettirdiğini gösteriyorsa, Byung-Chul Han'ın Yorgunluk Toplumu bize neden bu kadar yavaşlamaya ihtiyaç duyduğumuzu anlatır. Bu kitap çağımızın yorgunluğuna doğrudan bakar. Eskiden insanın karşısında daha görünür baskılar vardı. Emir verenler, yasaklayanlar, durduranlar, bunu yapamazsın diyenler. Bugünün dünyasında ise baskı daha kibar görünür. Artık bize çoğu zaman yapamazsın denmez. Tam tersine yapabilirsin denir. Daha çok çalışabilirsin, daha verimli olabilirsin, daha başarılı olabilirsin, kendini geliştirebilirsin, daha fit, daha üretken, daha mutlu, daha görünür, daha etkili olabilirsin. İlk bakışta bu özgürlük gibi görünür. Ama Byung-Chul Han'ın işaret ettiği karanlık nokta tam da buradadır.
İnsan artık sadece başkaları tarafından sömürülmez. Kendi kendisini de tüketmeye başlar. Kendi patronumuz oluruz. Kendi gardiyanımız oluruz. Kendi performans raporumuzu tutarız. Kendi eksiklerimizi gece yatmadan önce tek tek yüzümüze vururuz. Ve günün sonunda yorgunluğumuz sadece fiziksel olmaz. Uyusak da geçmeyen bir yorgunluk vardır. Tatil yapsak da bitmeyen bir eksiklik hissi vardır. Hiçbir şey yapmadığımızda bile suçluluk duyarız. Çünkü dinlenmek bile sanki hak edilmesi gereken bir şey haline gelmiştir. Yorgunluk toplumu bu yüzden bu videonun kalbine dokunuyor. Çünkü bugün konuştuğumuz oyunlar, filmler ve animeler sakin eserler değil, hepsi aynı yaraya farklı yerden dokunuyor. Hız bizi yoruyor, verimlilik bizi yoruyor. Sürekli bir şey kanıtlama ihtiyacı bizi yoruyor. İnsanın kendisine bile yetişemediği bir dünyada yavaşlamak lüks değil, hayatta kalma biçimidir. Bu kitap bize şunu hatırlatır. Her zaman daha fazlası gerekmez. Bazen insanı kurtaran şey yapabildikleri değil, yapmayı reddettikleridir. Perfect Days büyük olayları anlatan bir film değil. Hatta filme dışarıdan bakınca ne oluyor ki burada diye sormak bile mümkün. Tokyo'da umumi tuvalet temizleyen Hirayama adında bir adamı izleriz. Sabah kalkar, bitkilerini sular, işe gider, kasetlerinden müzik dinler, öğle arasında ağaca bakar, fotoğraf çeker, akşam yemeğini yer, kitap okur ve uyur. Ertesi gün yine benzer bir rutin başlar. Ama filmin büyüsü de tam olarak burada saklıdır. Perfect Days, hayatın anlamını büyük dönemeçlerde aramaz. Bize şunu gösterir. Bir günün güzel olması için olağanüstü olması gerekmez. Bir ağacın yaprakları arasında süzülen ışık, eski bir şarkı, temiz yapılmış bir iş, gece yatmadan önce okunan birkaç sayfa, sabah aynı saatte başlayan sakin bir rutin. Hirayama'nın hayatı dışarıdan bakıldığında küçük görülebilir. Ama film bize küçük hayat diye bir şey olmadığını hissettirir. Sadece dikkatle bakılmamış hayatlar vardır. Modern dünya bize sürekli daha büyük hedefler gösterir. Daha büyük evler, daha büyük başarılar, daha kalabalık çevreler, daha görünür hayatlar. Perfect Days ise neredeyse tersini fısıldar. Görünür olmak zorunda değilsin. Hayatın değerli olması için herkes tarafından izlenmesi gerekmez. Günün anlamlı olması için bir başarı hikayesine dönüşmesi şart değildir. Bu filmde sakinlik boşluk değildir. Tekrar sıkıcı değildir. Yalnızlık eksik değildir. Hirayama'nın dünyasında her şey yavaş akar. Ama o yavaşlığın içinde insanın unuttuğu bir şey vardır. Dikkat. Çünkü belki de mutlu olmak sürekli yeni şeyler istemekle ilgili değildir. Belki de mutlu olmak zaten orada olan şeyleri ilk kez gerçekten görebilmektir. Perfect Days bu yüzden bu listeye çok yakışıyor. Bize hayatı değiştirmeden de hayata başka türlü bakabileceğimizi gösteriyor. Ve belki de günün sonunda en sade cümle en doğru cümledir. Aynı hayat başka bir dikkatle bambaşka bir hayata dönüşebilir. A Short Hike adından da anlaşılacağı gibi büyük bir oyun olma iddiasıyla gelmez. Kısa bir yürüyüş, küçük bir ada, tırmanılacak bir zirve, konuşulacak karakterler, bulanacak küçük şeyler. Ama bu oyunun güzelliği hedefinden çok yolunda saklıdır. Oyunda bir dağın tepesine çıkmaya çalışırız. Fakat oyun bize sürekli çabuk ol demez. Harita bizi cezalandırmaz. Zaman üzerimize yıkılmaz. Bir skor tablosu bizi beklemez. İstersen yürürsün, istersen süzülürsün, istersen balık tutarsın, istersen bir köşede oyalanırsın, istersen zirveyi unutup sadece adayı keşfedersin. A Short Hike'ın en iyi yanı oyuncuya güvenmesidir. Seni acele ettirmeden de bir yolculuğun anlamlı olabileceğini bilir. Gerçek hayatta zirvelere çok fazla anlam yüklüyoruz. Mezuniyet, terfi, para, ev, başarı, takdir, bir sonraki hedef, bir sonraki hedef daha, sonra bir hedef daha ve bitmeyen hedefler zinciri. Zirveye çıkınca rahatlayacağımızı sanıyoruz. Ama çoğu zaman zirvede de başka bir zirve görüyoruz. A Short Hike bu döngüyü kıran küçük bir oyun. Bize yolun sadece hedefe ulaşmak için katlanılan bir mesafe olmadığını hatırlatıyor. Yolun kendisi de hayatın parçası. Hatta çoğu zaman hatırladığımız şey zirve değil, yolda gördüğümüz manzara oluyor. Birinin söylediği küçük bir cümle, yol üstünde denk geldiğimiz bir sessizlik, bir ağacın gölgesi, bir rüzgar sesi, kısa ama iyi gelen bir duraklama. Bu oyun büyük bir dünyayı kurtarmadan da oyuncuda iz bırakabileceğinin kanıtı gibi. Ve insan oynarken şunu düşünüyor. Belki de hayatın amacı her zaman yukarı çıkmak değildir. Bazen biraz dolaşmak da yeterli gelebilir.
Musashi bu videonun kapanışı için en doğru durak. Çünkü Musashi acele etmeyen bir anime. Gürültülü dövüşleri, büyük güç savaşları, dünyayı yok edecek düşmanları, sürekli yükselen tempolu çatışmaları yoktur. Onun yerine doğayla, insanla, bilinmeyenle ve kabullenmeyle ilgilenir. Serinin merkezinde Ginko vardır. Ginko, Mushi adı verilen gizemli varlıkları araştırır. Bu varlıklar iyi ya da kötü diye kolayca sınıflandırılamaz. Onlar doğanın bir parçası gibidir. Bazen insanlara zarar verirler, bazen onların hayatına dokunurlar, bazen sadece orada bulunurlar. Musashi'nin güzelliği de buradadır. Her sorunu yenilecek bir düşman gibi görmez. Her acıyı çözülecek bir bulmaca gibi ele almaz. Her karşılaşmayı zafer ya da yenilgiye dönüştürmez. Ginko çoğu zaman gelir, dinler, anlamaya çalışır. Bu bugünün dünyasında çok kıymetli bir tavır. Çünkü biz artık anlatmaktan önce tepki vermeye alıştık. Dinlemekten önce cevap hazırlıyoruz. Durmaktan önce koşuyoruz. Kabullenmekten önce kontrol etmeye çalışıyoruz. Musashi ise bize başka bir yol gösteriyor. Doğayı yenmek zorunda değilsin. Her şeyi açıklamak zorunda değilsin. Her acıyı hemen çözmek zorunda değilsin. Bazen sadece yanında durmak, anlamaya çalışmak ve hayatın senden büyük olduğunu kabul etmek gerekir. Bu anime izleyicisini sakinleştirirken aynı zamanda derinleştirir. Çünkü gerçek huzur hiçbir sorunun olmadığı bir dünya değildir. Gerçek huzur dünyanın karmaşasına rağmen içinde biraz sessizlik bulabilmektir. Musashi bu sessizliği taşır. Bir nehir sesi gibi, bir orman yürüyüşü gibi, gece 5 saatte açık kalmış bir pencere gibi. İzlerken şunu hissedersin. Hayat sadece insandan ibaret değil. Acımız bile bazen evrenin büyük akışı içinde küçük bir titreşim olarak kalabilir. Ve bu küçük titreşimin bile dinlenmeye değer bir sesi vardır. Bugün konuştuğumuz eserlerin hiçbiri bize daha hızlı olmamızı söylemiyor. Stardew Valley toprağı aceleye getirmiyor. Yorgunluk toplumu neden bu kadar tükendiğimizi yüzümüze vuruyor. Perfect Days sıradan bir günün içinde görünmez güzelliği gösteriyor. A Short Hike zirveye koşmadan da yolculuk yapılabileceğini hatırlatıyor. Musashi ise doğayı yenmek yerine dinlemeyi öğretiyor. Hepsi farklı bir yerde aynı kapıya çıkıyor. Yavaşlamak hayattan vazgeçmek değildir. Tam tersine belki de hayata yeniden temas etmenin en insanca yoludur. Çünkü dünya çok hızlı dönüyor. Ama bizim onun hızında parçalanmamız gerekmiyor. Bir oyunda tarlayı sulayabiliriz. Bir kitapta kendi yorgunluğumuzu tanıyabiliriz. Bir filmde ağaca bakan bir adamla durabiliriz. Bir yürüyüş oyununda hedefi unutup manzaraya bakabiliriz. Bir animede doğanın sesini dinleyebiliriz. Ve belki de bütün mesele budur. Hayatı büyük cevaplarla çözmek zorunda değiliz. Bazen küçük bir ritim yeter, bazen kısa bir mola yeter, bazen iyi gelen bir eser insanın içindeki gürültüyü biraz kısabilir. Bugün kendinize bunu sorun. Gerçekten yetişmemiz gereken yer neresi? Ve belki de daha önemlisi oraya bu kadar hızlı gitmek zorunda mısınız? Yorumlarda buluşalım.